Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar ve altının tarım dışı istihdam verisine nasıl tepki verdiğinden bahsedeceğim. Ve son olarak da teker teker dolar, altın ve gram altınla ilgili teknik analizimi yapacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemi öncesi 200 bin ortalamasında olan tarım dışı istihdam karantina döneminde 20 milyon üzerinde azalış gösterdi. Kasım ayına kadar toparlanma gösteren istihdam Aralık ayı ile Ocak dönemleri arasında yeni dalga ve ek kısıtlamalar nedeniyle zayıf gelmişti. 2021'in ilk yarısındaki en iyi performans ise Mart ayında görülmüştü. Fakat 200 binin üzerinde aşağı yönlü revizyonun ardından bugün açıklanan Haziran rakamı yılın ilk yarısındaki en hızlı artış oldu. 850 bin kişilik artış ile beklentilerin oldukça üzerinde bir istihdam verisi elbette ekonomi için son derece iyi. Ancak istihdamla beraber ücretlerdeki değişim ve işsizlik oranında dikkate alındığı sürece ücretlerde zayıf kaldı. İşsizlik oranı da yaklaşık olarak %5,9 seviyesine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyondaki artışın geçici olacağını düşünürken ve ücretlerdeki artışın da zayıf kalması talep enflasyonu da sınırlayan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Fakat gelir dağılımının bozukluğu salgın dönemindeki ücretlerdeki yükseliş için denge açısından önemini korurken, yani bir taraftan enflasyon katkısı az oranda da olsa azaldı, ancak gelir eşitsizliği için ücretlerde artış olmaması negatif görünüyor. Genel olarak değerlendirdiğimde istihdamın rakamları fena değil. Fakat sadece artış hızı bakımından tüm alanlarda aynı şekilde bir atak görülmüyor. Bu da çok normal. Peki bu olayları piyasa nasıl tepki verdi? İlk etapta 850 binlik rakam doları pozitif yönde etkilese de diğer kalemlerdeki artışın sınırlı olması ve enflasyonun ılımlaşacağı haliyle Fed'in çok hızlı bir adım atmayacağı düşüncesiyle dolardaki yükselişte sınırlı kaldı. Ancak altını çizmem gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksi 93 seviyesine doğru ilerlerken ve son 3 ayın en yüksek seviyesinde de işlem gördüğünü de unutmamak gerekir. Piyasaları rahatlatan tahvil tarafı da 10 yıllıklarda %1,45'in altında seyrediyor. Dolardaki iyimserliğin devam etmesini beklediğim fiyatlamalarda ise ilk olarak ons altına teknik olarak baktığımızda 1766 doları haftalık kapanışta korumasının ardından 1800 dolara doğru ilerlediğini görüyoruz. 1858 doları ilk olarak direnç seviyesi olarak görürken yükselişlerde daha yavaş ve daha sakin bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Dolar Türk Lirası tarafında ise kurun gün içerisinde 8,70 üzeri denemeleri olsa da kapanışlarda bu seviye altında kalırken yine de işlem seviyeleri rekor seviyenin hemen altında ve az da olsa bir miktar soluklanması için 8,35 seviyesinin altına bir gerilemesi gerekiyor. 8,74 Türk Lirası üzerinde ise riskli olarak görüyorum. Gram altın tarafında ise kurdan destek alamaması, ancak onstaki kayıpla bu hafta içerisinde 489 Türk Lirasına kadar geri çekilen gram altının son 3 günde toparlanma göstererek yeniden fiyatını 500 Türk Lirası seviyesine çıkarmasıyla birlikte 508 Türk Lirası üzerinde güçlü alım olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a